Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan, tadan herkesin çok beğendiği dereotlu poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 100 gram eritilmiş yağ alalım. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Yağ ılındıktan sonra üzerine 1 çay bardağı yoğurt, bir adet bütün yumurta ve 1 adet de yumurtanın akını ekledim. Sarısını üzeri için ayıralım. Poğaçamızın kıyır kıyır olması için 2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Üzerine ilk etapta 2 su bardağı un ekledim. Bir paket kabartma tozu ekleyip spatula ile karıştırmaya devam edelim. Daha önce eklemeyi unuttuğum 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sizler diğer malzemeleri eklediğiniz sırada ekleyebilirsiniz. Karıştırmaya devam edelim. Unumuzu azar azar ilave ederek karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı alalım. Ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 4 su bardağı un ekledim. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamurumuzu çok fazla yoğurmayalım. Biraz toparlandıktan sonra üzerine bir demet ince kıyılmış dereotunu ekleyelim. Dereotu iyice karışana kadar yoğurmaya devam edelim. Çok fazla yoğurmayalım. Sadece karışana kadar yoğurmamız yeterli. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Yaklaşık 100 gram kadar beyaz peyniri ezdim. Cevizden biraz büyük parçalar kopartalım. Videoda gördüğünüz gibi avucumuzun büyüklüğü kadar açalım. İçine 1 tatlı kaşığı kadar peynir yerleştirip sıkıca kapatalım.
Poğaçalarımızın şeklini verdikten sonra ayırdığımız 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştıralım ve poğaçaların üzerine sürelim. Ben üzerine biraz da çörek otu serpiştirdim. Sizler isterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. ...175-180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Videoda gördüğünüz gibi yağlı peynir kullandığım için peynirler biraz akmış. Sizler akmasını istemiyorsanız daha az yağlı ve sert peynir kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızı mutlaka sıcak sıcak servis edelim. Sıcakken tadı ayrı bir güzel oluyor. Kıyır kıyır harika bir poğaça oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.